Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın zeka sorusuyla yeniden karşınızdayım. Öncelikle geçen haftanın sorularının cevaplarıyla başlayalım. Geçen hafta sorduğum soruda bir tane yaşlı teyze ormanda 2 tane delikanlıya 8 litrelik suyu bölmelerine yardımcı olmalarını istemişti. Ama 8 litrelik suyun yanında 5 litrelik ve 3 litrelik kova vardı. Suyu kesinlikle israf etmeyecektik. Bunu nasıl yaparız diye sormuştuk. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Öncelikle 8 litrelik sudan 5 litrelik suyu tamamen doldururuz. Elimizde 8 litreliğinde 3 litre kalır, 5 litre ve 0 kalır 3 litrede. Evet, bunları yan tarafa yazacağım. Oradan da görebilirsiniz. 5 litrelikten şimdi 3 litreliğe boşaltırız. 3 litreyi tam doldururuz. 5 litrelikte kaç litre kalmış olur? 2 litre kalmış olur. Evet. Sonra 3 litreliği tekrar 8 litreye boşaltırız. 2 litreyi 3 litreliğe boşaltırız. Böylece 3 litrelikte ne kadar boşluk kalmış olur? 1 litrelik boşluk kalmış olur. Sonra tekrar 8 litrelikten 5 litreliğe boşaltırız. 5 litreliği tamamen doldurmuş oluruz. Evet. Ve 5 litreden 3 litreliğe tekrar boşalttığımızda 3 litrelikte ne kadar boşluk kalmıştı? 1 litrelik boşluk kalmıştı. 5 litreden 1 litre eksiltirsek 4 litre kalır. Evet, 5 litrelik kovada 4 litre kaldı. Evet, diğer tarafta 1 litre kaldı. Burada 3 litre var. 3 litrelik kovayı da tekrar 8 litreliği boşaltarak 4 litre suyu bölmüş oluruz. Evet. Geçen hafta kısa bir soru sormuştum. Bu sorunun da fotoğrafını yan tarafa koyuyorum. Onu da birlikte cevaplayalım. Geçen hafta sorduğum soruda bir tane baba, bir tane oğul masada oturmuşlardı. Sorumuz şöyleydi. 2 baba, 2 oğul bir masanın etrafına oturmuşlar. Önlerinde 9 tane elma var. Bu 9 elmayı eşit bir şekilde paylaşmışlar ve her birine 3'er elma düşmüş. Bu nasıl olur diye sormuştuk. Evet, bu şöyle alıyor. Bakın, 2 baba, 2 oğul 9 elmayı bölüşecekler. Normalde 2 baba 2 oğul 4 kişi gibi geliyor ama 2 baba 2 oğul aslında 3 kişidir. Nasıl 3 kişi olur? Dede, baba, oğul. Yani dedenin oğlu baba, babanın oğlu çocuk. Evet, çocuğun babası, babanın babası. Yani 2 tane baba, 2 tane çocuk olmuş oluyor. Yani 9'u 3'e bölersek her birine 3'er elma düşmüş olacak. Evet, bu soruların linklerini videonun sonuna bırakacağım. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Bu haftanın zeka sorusuna gelelim. Güzel bir soru hazırladım. Evet, sorumuz geliyor. Arka tarafta fotoğrafta gördüğünüz gibi Bilgiç dede ve torunu bir gölün kenarında bankta oturuyorlar. Torunu dedesine, "Dedeciğim, kaç yaşındasın?" diye soruyor. Bilgiç dede de matematiği çok seven birisi. "Oğlum," diyor, "dalya atmamıza az kaldı ama henüz gelmedim. Ve," diyor, "benim yaşımın rakamları çarpımı artı rakamları toplamı yine yaşıma eşittir," diyor. Böyle deyince torunu şöyle bir düşünüyor. "Dedeciğim, bunu bulamayacağım herhalde," diyor. "En iyisi babama sorayım," diyor. Dur diyor, "bir şey söylemeyi unuttum," diyor. "Ve," diyor, "benim yaşım," diyor, "rakamları ardışıktır," diyor. Böyle deyince torunu tekrar düşünüyor. "Tamam," diyor, "yaşını buldum," diyor ve söylüyor. Gerçekten de bulmuş. Evet, acaba sizler Bilgiç dedenin yaşını hesaplayabilecek misiniz? Evet, sorumuzu tekrarlıyorum. Bilgiç dede diyor ki, "Benim yaşımın rakamları çarpımı ve toplamı yine yaşıma eşit oluyor," diyor. Ve yaşımın rakamları ardışıktır," diyor. Evet, bu sorunun cevabını bir hafta sonra cumartesi günleri düzenli yayınladığım haftanın zeka soruları bölümünde vereceğim. Abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum.
Sizin verdiğiniz her tepki benim için ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor. Her verdiğiniz yorumlar, abone olmanız benim için ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor. Bu nedenden dolayı desteklerinizi bekliyorum. Bir hafta sonra yeniden görüşmek üzere. İyi günler.